İyi günler, ben Doktor Tarık Pak, Natural Klinik Saç Ekim Sorumlu Şefiyim. Bugün sizlere sakal ekimi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi sakal bir erkeğin yüzünde olmazsa olmaz bir parçadır. Sakalı iyi çıkan, sakalı gür olan erkekler ayna karşısında sakalına şekil vererek, onları uzatarak kendilerine iyi bir görünüm kazandırırlar ve estetik olarak aynaya baktıklarında kendilerini iyi hissederler. Fakat doğuştan sakalı olmayan hastalarımız ya da herhangi bir nedenle yanma ya da travma ya da herhangi bir geçirilmiş operasyon nedeniyle sakallının bir bölümü eksik olan hastalar ya da tümüyle yanmış olan hastalarımız kliniğimize gelerek sakal ekimi yaptırmak istemektedirler. Sakal ekiminin aslında genel olarak saç ekiminden çok fazla bir farkı yoktur. Biz sakal ekimi için gelen hastalarımızın önce şakak ve ense bölgelerinden, yani döner alanı dediğimiz bölgeden muayene ederiz. Burada greft kalitesi, çıkabilecek greft sayısı ve hastanın ihtiyacı olan greft sayısını hesaplamaya çalışırız. Ve bu hesaplamalar sonucunda bizim hastanın ne kadar sıklıkta, hangi şekilde, hangi genişlikte sakal istediği hakkında bilgi verir. Ve bu hastanın isteklerine göre biz döner alanından çıkartabileceğimiz greft sayısını hesaplar ve operasyonumuza başlarız. Hastanın operasyonu ilk önce döner alanından greft alımı ile başlar. Greft alanını lokal anestezi ile uyuşturduktan sonra mikromotor yardımıyla greftleri toplarız, sayarız ve uygun bir solüsyonda bekletiriz. Ondan sonra hastamızın istediği sakal yapısına uygun çizgisini çizer ve ekim işlemine başlarız. Kliniğimizde saç ekimi DHI yöntemiyle olmakta. Yani çoğu pen kalemlerimizle beraber hastanın ekim işlemlerini yapmaktayız. Hastamız çizgisini çizildikten sonra ön yüz bölgesine lokal anestezi yapılır ve operasyon sırasında hiçbir ağrı hissetmeden sakal ekimi tamamlanır. Çoğu pen yani DHI yöntemiyle yaptığımız ekimde diğer ekimlerden farklı olarak daha sık ve daha gür çıkabilecek sakalları ekebilmekteyiz. Bu sakal ekimi bittikten sonra hastamıza 3. günde yıkama işlemine çağırıyoruz ve hastamıza gerekli öğrenileri verdikten sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Hastamız yaklaşık 10 gün boyunca sırt üstü yatmak zorundalar. Çünkü yüzüstü ya da yan şekilde yattıkları zaman greft kaybı yaşayabilmekteyiz. O yüzden hastamız ilk 10 gün mutlaka sırt üstü yatacak operasyondan sonra. Herhangi bir ekim bölgesini kaşımayacak, herhangi bir yere vurmamaya çalışacak. Çünkü herhangi bir darbede ya da herhangi bir kaşımada ilk 10 gün boyunca orada greft kaybı yaşayabiliriz. Hastamız ilk 15 günden sonra kabuk dökme işlemi tamamlanır ve 3. aydan itibaren yeni sakalları çıkmaya başlar. 6. aydan itibaren de bütün kökler sakal üretmeye başlamış olacak ve hastamız 1 yıl içerisinde tamamen doğal, kendi sakalıymış gibi bir görüntüye kavuşarak sakallarına istedikleri şekli verebileceklerdir.